böyle tüm halka hitap eden ortak bir sostan bahsedersek zaten kızarmış bir şeyin kötü olması imkansız. Hayır, genelde Koreli kadınların da çoğunlukla adet dönemleri yaklaşırken veya o dönemlerinde Kore'nin bir internet sitesinde Korelilerin en çok sevdiği yemek listesinde 10. sırada yer almış bir yemek. O kadar da Kore'ye özgü ve geleneksel ki bu adet sancısıyla tteokbokki arasında nasıl bir bağlantı var? Bundan bahsedeceğim. 감사합니다. Arkadaşlar, Kore yemeği deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ben tabii ki takkalbi, biliyorsunuz bir mukbang videosunda arkadaşlarımızla birlikte takkalbi yemiştik ve takkalbi zaten Kore'de olan yabancıların çokça sevdiği, damağına çok da uygun olan bir tadı olduğu için takkalbiyi bilenleriniz belki söylüyordur ama çok böyle Kore'de yaşayıp Kore yemeklerini çok deneyimlemiş birine sorarsanız eminim içlerinden biri de tteokbokki diyecektir. Ben tteokbokki ile ilk tanıştığımda yiyememiştim. Çünkü acı olmasından yana biz zaten Türkler olarak acıyı yiyoruz. Onda sıkıntı yok ama o sakız gibi olan yapısı biraz bende babamın damak tadı var. Babam da böyle çok absürt, abidik gubidik şeyleri çok yemez. Ben de o sakız gibi yapısını çok sevmemiştim ve ilk lokmamı attığımda peçeteyi alıp hemen çıkarmıştım, yiyememiştim. Sonra ama Kore'de yaşadıkça zaten arkadaşlarınızla ister istemez sokak lezzetleri olarak da tteokbokki ile çok karşılaşıyorsunuz. Hatta ben şu an tatillerde Türkiye'ye gittiğimde o kadar çok canım tteokbokki yemek istiyor ki gerçekten Türkiye'ye gittiğimde Kore yemeklerinde özlediğim yemeklerden bir tanesi. Peki ne bu tteokbokki derseniz, tteokbokki aslında tok biliyorsunuz pirinç keki demek. Pirinç kekinin tavada kızartılarak ya da işte suda kaynatılarak yapılmış olan bir yemeğidir. İçinde genelde işte tok dediğimiz pirinç keki bulunur. Gochujang dediğimiz biber salçası, Kore'ye özgü bir biber salçası. Çok meşhur bir salça dünyada da aslında. Ve içine su katılarak yemeği bu 3 ana malzeme oluşturuyor. Pirinç keki, biber salçası ve su. Bu üçünün oranı, uyumu o kadar önemli ki çok basit bu 3 malzemeli yapacağınız yemek olmasına rağmen her tteokbokki restoranına gittiğinizde hepsinin tadı farklıdır. Çünkü gerçekten bu üçünün uyumu çok önemlidir. Peki buna ek olarak ne tür malzemeler bu yemeğin içine konuluyor? Bu 3 ana malzemenin dışında sebzeler, işte içine pırasa falan giriyor. Balık keki dediğimiz pamuk da tteokbokki'nin içine giren malzemelerden bir tanesi. Buradan sonra söyleyeceğim 3 malzeme ise aslında tteokbokki'nin ana malzemesi değil ama insanlar tteokbokki ile birlikte bunu sıkça yaygın olarak yedikleri için bunlar tteokbokki malzemesinin içerisinde sayılabiliyor. Bunlardan biri haşlanmış yumurta, çok o bildiğimiz ramyon ve şeffaf ramyon dediğimiz bu 3 ekstra malzeme de tteokbokki'nin içinde sıkça kullanılan malzemelerden bir tanesi. Tteokbokki ile ilgili araştırma yaptığımda Kore'nin bir internet sitesinde Korelilerin en çok sevdiği yemek listesinde 10. sırada yer almış bir yemek. O kadar da Kore'ye özgü ve geleneksel ki sokak yemekleri arasında da mutlaka görebileceğiniz yaygın bir Kore yemeği. Hatta internet sitesinde tteokbokki için gerçek bir halk yemeği olarak bahsediliyor. Bunun sebebi ise sokakta bile herkesin ulaşabileceği, ne yaşta olursa olsun herkesin severek yediği gerçekten bir halk yemeği olarak nitelendirilmiş. Tabii ki içinde yok mu Korelilerin içinde tteokbokki'yi yemeyen? Tabii ki baharatlı yemek sevmeyenler de var. Onlardan da tteokbokki yemeyenler var. Ama şimdi tteokbokki ile ilgili biraz daha ekstra bir bilgi vereceğim. Tteokbokki'yi sade iyi olarak da yiyebiliyorsunuz. Veya işte bu yemek videosunda benim bu videoda da göreceğiniz gibi tteokbokki ile birlikte kızartılmış tatlı patates, ne bileyim kabak, işte sebze kızartmaları tteokbokki'nin sosuna batırarak yiyebiliyorsunuz. Genelde herkesi ortak bir lezzette buluşturan o sihirli sosun tteokbokki sosu olduğu söyleniliyor. Ben de tteokbokki yerken sadece tteokbokki asla yemiyorum. Mutlaka yanında kızartılmış tatlı patatesi, kabağı, işte ne bileyim karidesi falan olduğu zaman hemen tteokbokkinin suyuna batıra batıra yerseniz gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Zaten kızarmış bir şeyin kötü olması imkansız. Peki buraya kadar sizin bilseniz de olan, bilmeseniz de olan bilgileri verdikten sonra asıl konuya geçelim. Bu adet sancısıyla tteokbokki arasında nasıl bir bağlantı var? Bundan bahsedeceğim. Normalde adet dönemlerimizde, öncesinde ve adet döneminde tatlı bir şeyler yemek isteriz ya. İşte Kore'de de tatlı yeniliyor ama bunun yerini çokça tteokbokki dediğimiz o yemek almış durumda. Kore'de çoğu kadın, tabii ki herkes demeyeceğim, çoğu kadın adet dönemlerinde tteokbokki yemeği isteği
oluşuyor çoğu kadında. Ve ben de Kore'de yaşadıktan sonra tteokbokki tadına ve o yapısına alıştıktan sonra da ilginç bir şekilde tteokbokki yemek istiyorum adet dönemlerimde veya öncelerinde. Ben de bu adet dönemim yaklaştığında tteokbokki yeme isteği bana acayip gelmişti. Bilmiyordum çünkü. Ben de çevremdekilere işte sorduğumda, Korelilere falan sorduğumda acaba ben mi sadece böyleyim diye sorduğumda hayır, genelde Koreli kadınların da çoğunlukla adet dönemleri yaklaşırken veya o dönemlerinde çokça tteokbokki yemek istediklerini ve yediklerini öğrendim. Dedim peki neden yani? Hani çünkü çikolatadan daha lezzetli içinde ne olabilir de adet dönemlerinde kadınlar tteokbokki yemek isteyebilir dedim ve bunu araştırdım. İnanmayacaksınız ama araştırdım. Ben de onlardan biri olarak neden dedim yani çikolata da yemek isteyebilirim, neden tteokbokki istiyorum diye. Araştırmalarıma göre sebebi şöyle açıklanıyor. Tabii ki bu bilimsel bir araştırmanın sonucu değil ama birçok sitede neden kadınlar adet dönemlerinde tteokbokki yemek isterler sorusuna bu şekilde cevap verildiği için ben de bundan bahsedeceğim. Aslında tteokbokki yediğinizde acı bir tat ama içerisinde tatlı tadın olduğu da söyleniyor. Yani aslında evet, yerken alttan bir tatlı tadı da alıyorsunuz tteokbokki yemeğinde ama asıl ana tat acı bir tat. O da gochujang dediğimiz işte biber salçasından dolayı. Kore'nin geleneksel tıbbında acı tadının insan vücudunda rahatlatıcı, işte bu sıkıntıları atıcı ve adet döneminde biliyorsunuz vücuda faydalı olmayan kanlar, pis kan denir ama işte o kanlar vücuttan atıldığı için bu tarz kan atılamama sonuçlarında zaten adet sancıları falan oluyormuş. Dolayısıyla bu acı tadında bu tarz vücuttan atılamayan bu kan gibi vücuda faydalı olmayan şeylerin atılımını kolaylaştırdığı için ekstradan bu tteokbokkinin içinde alttan gelen tatlı tadının da bildiğiniz gibi tatlının da zaten insan vücudunu sakinleştirici, yatıştırıcı bir etkisi olduğu için kadınlar farkında olmadan adet dönemlerinde yediği tteokbokkinin vücutlarına adet sancısına etkisini bilinçaltı bildiği için biz bunu aslında adet dönemlerinde hemen tteokbokki yememiz gerekiyor. Sanki bir ilaç gibi, bir bağımlılık gibi hemen bilincimiz bizi buna yönlendiriyor ve ilginç bir şeydir ki gerçekten ben de adet dönemlerim yaklaşırken ilginç bir şekilde deli gibi tteokbokki istiyorum. Yani acı ama istiyorum. Yani o beni öyle bir rahatlatıyor ki. Dolayısıyla adet dönemi başlangıcınızda oluşan o ağrılar, o stres sebebiyle ister istemez siz tteokbokki yemek için kendinizi tteokbokki yerlerine atıyorsunuz. Peki böyle bir video konusunu neden seçtim diye sorarsanız çok da sebebini uzakta aramanıza gerek yok. Tteokbokki yemek istemiştim ve tteokbokki dedim bir an, evet insanlar Kore yemeklerinden bahsediyor ama böyle etkilerinden hiç bahsetmiyor. Dedim ben bundan bir bahsedeyim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz videoyu likelamayı, kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Ağrısız günler dilerim.